Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda 300 gram kıymayla büyük bir tencere yemek hazırladım. Her zamanki gibi bu tarifi de sizlerle fikir olsun diye paylaşıyorum. 300 gram kıymayı bir borcam içerisine aldım. Büyük boy bir tane kuru soğan rendelemiştim. Kuru soğanı da ilave ediyorum. 1 su bardağı çekilmiş bayat ekmek kullanacağım. Bayat ekmeği de ekliyorum. Baharat olarak kullandığım baharatlar 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kuru nane, yarım tatlı kaşığı kimyon, yarım tatlı kaşığı toz kırmızı biber, yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Köfte için kullandığım baharat miktarını biz acı sevdiğimiz için bol miktarda ekledim. Damak tadınıza göre baharat miktarını ayarlayabilirsiniz. 1 tane yumurta ilave ettim. 5 dal doğranmış maydanoz ekliyorum. Yarım çay bardağı su ilave ediyorum. Ekmeği ıslatmak için kuru olmasın diye köfte. Tüm malzemeleri ekledim. Sıra geldi köfteyi yoğurmaya. Köfteyi iyice yoğuracağım. Kıvam alıncaya dek. Gayet yapımı kolay, çok da lezzetli bir yemek tarifi oldu. Büyük bir tencere hazırladım. Siz kıyma miktarını ve malzeme miktarını azaltarak daha az miktarda yemek elde edebilirsiniz. Köfteyi hazırladım. Sıra geldi parçalara ayırıp köfteleri hazırlamaya. Misket büyüklüğünde köfteler hazırlıyorum. Herkesin yapabileceği bir tarif. Her damağa hitap edebilecek. Tüm köfteleri hazırladım. Patatesleri doğrayana dek buzdolabında dinlendireceğim. 5 tane orta boy patates kullandım. Çok küçük olmayacak şekilde patatesleri doğruyorum. Patatesleri doğradım. Bir kase içerisine alıyorum. Ben köfteleri kızartırken patates kararmasın diye suda bekleyecek. Tencere içerisine sıvı yağ ilave ediyorum. Eklediğim sıvı yağ miktarı yaklaşık 1 kahve fincanı kadar. Sıvı yağ ısındıktan sonra köfteleri tencere içerisine ekliyorum. Ben tarifi akşam yemeği için hazırladım. Siz dilediğiniz saatte yapıp zevkle yiyebilirsiniz. Ters düz köfteleri çeviriyorum. Her tarafı eşit pişsin diye. Yemeği hazırlamadan önce köfteler kızaracak. Bu şekilde köfteler kızardıktan sonra yemeğin yapım aşamasına geçeceğim. Köfteler kızardı. Tek tek tencere içerisinden alıyorum. Son köfteleri de aldıktan sonra yemeğin diğer aşamasına geçeceğim. Yapımı da çok pratik, çok da oyalayıcı bir yemek değil, bol miktarda da çıkıyor. Büyük boy bir tane kuru soğan kullandım. Kuru soğanı doğruyorum. Her zaman her yemeğimin içerisine soğanı bol miktarda ekliyorum. 5 diş sarımsak kullanacağım.
sarımsakları doğramadan önce bir tane kapya biberi doğruyorum. Hem yemek içerisine renk hem de lezzet versin diye. Kapya biberi doğradım. Sarımsakları da doğradıktan sonra yemeğin pişirme aşamasına geçiyorum. Doğramış olduğum soğanı tencereye ilave ettim. Yağını dökmedim, tencereyi değiştirmedim. Aynı yağ içerisinde pişireceğim. İçerisine kapya biberi ilave ediyorum. Doğramış olduğum sarımsakları ekliyorum. Tüm malzemeleri soteledikten sonra 1 yemek kaşığı dolusu un ekliyorum. Unu malzemelerle kavuracağım. Kokusu çıkana dek. Un da kavruldu. Yaklaşık 6 yemek kaşığı kadar yazdan hazırladığım konserve domatesi ilave ediyorum. Domates salçası eklemeyeceğim. Konserve domates ilave ettim. Evinizde varsa ekleyin, yoksa domates salçası da ilave edebilirsiniz, 1 yemek kaşığı. Tüm malzemeleri sotelemeye devam ediyorum. 1 yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Biber salçasıyla beraber diğer malzemeleri karıştırmaya devam ediyorum. İçerisine oda sıcaklığındaki 5 su bardağı suyu ekliyorum. Ekledikten sonra karıştırıyorum, un topaklanmasın diye. İçerisine tekrar köfte içine de eklemiştim. Yarım tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı kaya tuzu ilave ettim. Yemeğin suyu kaynayıncaya dek bekliyorum. Ara ara karıştırıyorum, içerisindeki un topaklanmasın diye. Yemeğin suyu kaynadı. İçerisine doğramış olduğum patatesleri ilave ediyorum. Patatesleri ekledikten sonra kızarttığım köfteleri ekliyorum. Köfteler zaten pişmişti. Tencere içerisindeki patates pişinceye dek yüksek ateşte ara ara kontrol ederek yemeği pişirdim. Ağzını kapattım. Yemek yüksek ateşte pişecek. Dondurucuda bulunan 3 tane doğranmış yeşil biberi ilave ediyorum. Küçük boy 3 tane doğranmış yeşil biber ekledim. Dondurucuda vardı. Eğer ki evinizde yoksa eklemeyebilirsiniz. Ağzını kapattım. Ara ara kontrol ediyorum. İçerisinde un olduğu için, patates olduğu için dibine sarma, yapışma olmasın diye. İçerisindeki patates pişinceye dek yüksek ateşte ağzı kapalı bir şekilde pişmeye devam ediyor. Çok fazla patates ezilinceye dek pişirmeyin. Kontrol edin. Pişme derecesine bakın. Patatesler çatala gelecek şekilde ise batırdığınız zaman ocağın altını kapatabilirsiniz. Pişirdiğim yemek gördüğünüz gibi servise aldım. Bir tabak içerisine ekliyorum. Büyük bir tencere hazırladım. Yine tekrarlamak istiyorum. Malzeme miktarını azaltarak daha az miktarda hazırlayabilirsiniz.
Gayet yapımı pratik, herkesin yapabileceği bir lezzet. Üzerine birazcık kaşar rendesi ilave edip servise aldım. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi sizlere nacizane dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerini açıklama kısmından bakabilirsiniz. Bir lezzetin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.